DeFi uygulamalardaki lending platformlarının sunduğu hizmeti kullanmanın en kolay ve güvenli yolu Binance Crypto Launch videosundan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda dakikalar içinde nasıl Binance Launch üzerinden borç alırız buna değineceğiz. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız harika olur. Binance'e aşağıdaki linkten üye olarak ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Binance web sitesi açık ve şu anda hesabıma giriş yapılı bir şekildeyim. Hemen üst menüden Finance'in üzerine geliyorum ve buradaki Crypto Launch butonuna tıklıyorum. Kullanıma geçmeden şunu söylemeliyim. Binance borç alma elinizde uzun vade tuttuğunuz Bitcoin, Ethereum, BNB veya diğer demirbaş coinlerden varsa çok daha mantıklı bir hale geliyor. Birazdan bunu hep birlikte göreceğiz zaten. Evet, öncelikle burada karşımıza bir arayüz çıktı arkadaşlar. Buradaki ilk sütuna borç almak istediğimiz tutarı giriyoruz. Hemen sayfayı da Türkçe'ye çevireyim. Evet, buradaki ilk sütuna ödünç alma miktarını giriyoruz arkadaşlar. Ardından sağ tarafındaki butona tıklayarak hangi coin'den ödünç almak istediğimizi buradan seçiyoruz ve gördüğünüz gibi birden fazla seçenek bizi karşılıyor. Hatta oldukça fazla seçenek bulunuyor burada. Ardından buraya ne kadarlık bir borç almak istediğimizi girmemiz gerekiyor. Minimum 100.01 BUSD borç alabiliyoruz arkadaşlar şu an. Örneğin buraya 101 boost yazalım. Ardından aşağıda gördüğünüz gibi teminat tutarı adında bir tane bakiye var. Burada çıkan teminat tutarı oldukça önemli arkadaşlar. Örneğin yukarıda 101 BUSD borcunu alırken ödememiz gereken teminat coin'ini buradan seçmemiz gerekiyor. Şu anda BNB coin seçili ama isterseniz diğer coin'lerden de elinizde varsa borç alırken bu coin'leri de teminat olarak gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela APE coin var, APT var, bir sürü Atom gibi, AVAX gibi coin burada yer alıyor. Eğer elinizde varsa bunları da değerlendirebilirsiniz. Şu anlık burada BNB seçili bir şekilde kalabilir. BNB çeviriden dolayı cesaret olarak görünüyor ama bildiğimiz normal BNB. Aynı zamanda BNB ile teminat yaptığımız zaman burada gördüğünüz gibi staking adında bir tane seçenek var. İsterseniz Binance üzerinde staking'de olan BNB'lerinizi de burada teminat olarak kullanabiliyorsunuz. Aslında burada BNB seçme sebebim BNB teminat gösterdiğimiz zaman ödeyeceğimiz faizlerden bir indirim oranı alıyoruz arkadaşlar. Evet, bir de burada gördüğünüz gibi teminat tutarının altında başlangıç LTV'si adında bir tane yüzdesel değer var. Bu LTV olayı teminat göstereceğimiz miktarı etkileyen bir oran arkadaşlar. Toplam borç alınan kredinin teminata oranı olarak özetleyebilirim. Az önce bahsettiğimiz uzun vadeli hodl yapan insanlar için mantıklı çünkü 100 dolarlık kredi için bizden şu an ortalama 150 dolardan fazla bir değere denk gelecek şekilde BNB teminat olarak göstermemizi istiyor. Hemen aşağısındaki kredi vadesinin seçeneğinden de krediyi kaç gününe borç almak istediğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin şu an bende 7 seçili 14, 30, 90 ve 180 olarak 5 farklı seçeneğimiz yer alıyor. Bu seçtiğimiz sürenin sonucunda borcumuzu ödememiz gerekiyor. Ayrıca buradaki süreyi ne kadar kısa tutarsak o kadar daha az faiz ödüyoruz arkadaşlar. Örneğin şu an 7 günlükteyim ve aşağıdaki toplam faiz tutarını 0.25 BUSD olarak görüyoruz. Bunu 180 gün yaptığım zaman ortalama 101 dolar için 10 BUSD'den fazla bir faiz oranı ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu faiz oranı 180 gün toplamı arkadaşlar. Yani 101 dolarlık BUSD borç aldığımız için artı buradaki toplam faiz tutarını da ekleyerek 180 günün sonunda borcumuzu kapatabiliyoruz. Ayrıca burada gördüğünüz gibi faiz oranları indirimli bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Yukarıda 11 BUSD ödemem gerekiyor yazarken aşağıda 10.34 yazıyor. Bunun sebebi de tamamen BNB kullanmamdan kaynaklı. BNB kullanarak buradaki indirimden de faydalanabiliyoruz. Şu ana kadar seçmemiz gereken her şeyi seçtik. Şimdi tek yapmamız gereken şimdi borçlanmaya başlayın butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından karşımıza bir özet sayfası çıkarıyor. Burada borç vereceğimiz gün yazıyor. Ekstra olarak bir de toplam ödeme tutarımızı burada görebiliyoruz arkadaşlar. 101 dolar borç alıyorduk. 111.33 dolar olarak bu borcu geri son ödeme tarihinde ödememiz gerekiyor. Şu an tabii 180 gün seçili kalmış. Ben bunu hemen 7 güne indiriyorum. Örnek olarak şimdi borçlanmaya tekrardan tıklıyorum.
buradaki kutucuğa onayımı veriyorum ve onaylayarak artık borcumu almış oluyorum arkadaşlar. Evet, işlemin başarılı bir şekilde tamamlandı. Ayrıca borç alırken herhangi bir fee ücreti de ödemiyoruz. Borç alma işlemini tamamladıktan sonra aldığımız borçlar, yani ben şu an BUSD olarak borç aldım. Bu borç miktarı direkt olarak benim spot cüzdanıma gidiyor arkadaşlar. Ve bu borç ile çekim işlemi dahil normal spottaki bir bakiye ile ne yapabiliyorsak aynı işlemleri yapabiliyoruz. Borcu aldıktan sonra alt kısımda Orders and Assets kısmında açık olan borcumuzun detaylarını görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Hemen solundaki sembolü tıklayarak daha da detaylı bilgi alabiliyoruz. Şu anda burada bir borcumuz var ve borcumuzu ödeyene kadar bu işlem burada açık kalıyor. Burada çok önemli bir konu var arkadaşlar. O da liquidation price. Gördüğünüz gibi şu anda likide olmama %21.70'lik bir miktar kalmış arkadaşlar. Yani teminat olarak gösterdiğim BNB coin %21.70 düşerse buradaki borcum likide olmuş oluyor ve bunun sonucunda da toplam borç aldığım miktarın %2'si kadar bir likidasyon parası ödemem gerekiyor arkadaşlar. Yani ben ortalama $100 almıştım. Eğer likide olursam BNB'nin fiyatı burada da yazdığı üzere 249'a gelirse şu anki şartlarda borç aldığım tutarın %2'si kadar da bir ekstra ödeme yaparak buradaki işlemim kapanıyor. Bu likidasyon olayına dikkat etmekte fayda var. Ayrıca likidasyon seviyesi aslında LTV oranımızla bağlantılı. Mesela sol taraftaki liquidation LTV oranını %83 olarak görüyoruz. Burada yazana göre LTV oranım %83 olursa aldığım borç likidasyona uğramış olacak arkadaşlar. Yani ben LTV oranımı ilk başta %65 olarak belirtmiştim. Eğer bu oran %83'e erişirse buradaki borcum likide oluyor. Acil durumlarda veya isteğe bağlı olarak buradaki Adjust LTV butonuna tıklayarak LTV oranını artırıp azaltabiliyoruz. Buradaki imleci sola sağa oynatarak LTV oranımı azaltabiliyor veya artırabiliyorum. LTV oranını düşürmek istediğimizi varsayalım. Hemen biraz daha barı sola çekiyorum ve ardından aşağıdaki add kısmı aktif oluyor. Yani ben buraya şu anda BNB eklersem, örneğin 0.63 BNB daha teminat olarak gösterirsem LTV oranım %28'e kadar inecekmiş. Tam tersi buradaki LTV oranını artırırsam da aşağıdan remove'u seçerek içeride gösterdiğim teminattan bakiye çekimi yapabiliyorum arkadaşlar. Buradan eğer remove diyerek BNB çekerseniz o da direkt olarak spot cüzdanınıza gidiyor. Et derseniz de spot cüzdanınızdan BNB varsa buraya aktarıp buradaki barı azaltıp yani riskinizi azaltabiliyorsunuz. Ayrıca likidasyon seviyemizi otomatik olarak koruyan bir seçenek var arkadaşlar. Onun için de buradaki Asset Overview kısmına giriyorum. Sağ tarafta gördüğünüz gibi Auto Top Up olarak bir tane seçenek var. Bunu aktif edersem likidasyon seviyesi veya margin call tetiklenince spot cüzdanımızda teminat gösterdiğimiz coin'den varsa onu direkt olarak çekerek acil durumlarda bizi likide olmaktan koruyabiliyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Otomatik olarak spot cüzdanınızdaki coin'i teminat olarak eklemeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da riskli durumlarda geçerli. Son olarak da bu arayüzde tekrardan Ongoing Orders'a dönelim. Burada gördüğünüz gibi Margin Call adında bir tane seçenek var ve %75 sabit olarak geliyor. İstersek bunu Customize kısmından %65'te %83 yani ilk LTV yüzdemizle likidasyon LTV yüzdemiz arasında bir sayı belirleyerek Margin Call ayarlayabiliyoruz. Bunu örneğin şu anda 80 olarak ayarlarsam ardından confirm dedim ve gördüğünüz gibi %80'e geldiğinde yani benim LTV oranım riskli bir yere geldiğinde bana Binance üzerinden uyarı bildirim mesajları gönderiyor olacak. Peki diyelim ki borcumuzun bir kısmını veya tamamını borç ödeme gününden önce ödemek istiyoruz diyelim. O zaman da sağ taraftaki Repay butonuna tıklıyoruz. Yukarıda Borrowed Coin ve Collateral olarak iki tane farklı menü seçeneği var. Eğer buradan Borrowed'u seçersek borç aldığımız coin ile borcumuzu ödeyebiliyoruz. Örneğin ben BUSD almıştım. Buradaki borcumu BUSD cinsinden ödemek istersem Borrowed Coin yani borç alınan coin türüyle veya istersek de Collateral olarak teminat verdiğimiz coin türüyle ödeyebiliyoruz.
Örneğin Borrowed Coin üzerinden devam edelim. Aşağıdan yüzdesel olarak veya kendimiz elle istediğimiz miktarda ödemeyi seçebiliyoruz. Örneğin ben 100 USDT'lik bir borç almıştım. Bunun 50 BUSD'sini ödemek istiyorum diyorum. Ardından aşağıdaki Confirm Repayment butonuna basarak buradaki ödemeyi gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buradaki LTV oranım azaldı ve şu andaki borç miktarım da 50.99 BUSD'ye kadar indi arkadaşlar. Aynı zamanda burada aynı oranda collateral yani teminat verdiğim coin oranı da direkt olarak spot cüzdanıma aktarılmış oluyor bu şekilde. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Buradaki repay kısmına gelerek eğer collateral ile borcunuzu ödeyecekseniz burada örneğin %50 yapalım bunu. Burada %50'sini yani şu anda 50 BUSDT borcum kalmıştı. 25 BUSD'sini teminat verdiğim BNB'lerin içinden çekiyor arkadaşlar. Son olarak da size VIP borç alma özelliğinden de bahsedeyim. İlgili siteye geldim hemen. Siz de bu sitenin linkini videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Buradaki VIP yani premium borç alma müşterisi olmak için buradaki Apply Now butonuna tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için Binance üzerinde VIP 5 veya daha üstü bir seviyede VIP özelliğine sahip olmamız gerekiyor. VIP borç alma müşterisi olarak daha uzun vadeli borç alma, daha büyük miktarlarda borç alma ve hedgeleme stratejilerinden faydalanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, Binance Launch üzerinden birçok coin'i bu şekilde borç olarak alabiliyoruz. Bu aracı çok veya acil ihtiyacınız olmadığı sürece kullanmamanızı tavsiye ederim. Elinizde uzun süre tutmayı düşündüğünüz coin'leri teminat göstererek buradan istediğiniz kripto parayı borç alarak basitçe alabiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.